Selamlar herkese. Bugün iOS Developer olmak serisinin 13. günüyle değil mi? 13. günüyle devam ediyoruz. Bugün neler yapacağız? Bugün Paul Hudson'ın yine 100 Days of Swift UI adlı kursunun 15. gününü inceleyeceğiz. Zaten bir önceki videoda da bahsetmiştim. Bugün sadece bir review var. Bir saatlik bir özet izleyeceğiz. Onun dışında bir önceki gün nelerden bahsettik? Bunu anlatayım. Bir önceki gün 13. günü yarım bırakmıştık biraz. Protokol ve extensions kısmında. Ee, 13. günün yarım kalan kısmını ve 14. günün tamamını işlemiştik. Burada neler yaptık? Protokollerden bahsettik işte yine. Ee, Şuradan daha spesifik olmak gerekirse. Hani burada extension nasıl? Protokol extensionlarından bahsettik. Ardından bir summary kısmı vardı. Ardından protokolleri kullandığımız bir checkpoint, bir örnek yapmıştık. Bu örnekte bir e, bina protokolü oluşturup house ve office adında iki tane struct oluşturup bu struct'ları kullanmıştık. Ardından options'ları nil coalescing'i ve checkpoint 9 olarak bir örnek çözdük. Burada da options'lar neydi? İşte bir data tipinin e, integer olduğunu biliyorduk ama herhangi bir değeri yoktu. Nil olarak atıyorduk o data değerini. Ardından bir değer alıp almadığını kontrol edebiliyorduk vesaire. Burada bazı yapıları görmüştük. Ardından işte guard yapısını görmüştük bu options'larla kullanımda. Sonra nil coalescing'i gördük. Sonra optional chaining'i gördük. Burada nokta kullanıp bir sürü fonksiyonu ya da işte aynen fonksiyon denilebilir. Birden fazla fonksiyonu bir arada kullanmayı görmüştük. Checkpoint 9'da da zaten bunun örneğini yaptık. Şimdi bugünse 15. günün day 15'in, day 15'in ya da e, buradaki özetini izleyeceğiz. Şuradan watch on YouTube diyelim. YouTube'da açsın. rather than var. Hı. Hello, my name is Paul, and in this video, we're going to walk through the fundamentals of Swift programming in under 1 hour. It's going to be super fast, like lightning. If you want to, pause the video frequently as you go to follow along, or maybe just sit back and watch me talk. This video is really aimed at two kinds of people. The first kind are people who have finished the introductory days in my 100 Days of Swift UI course. If that's you, this will be a review of everything you've learned so far, so sit back and have a refresher as we go. The second type of person are folks who already have lots of experience in other programming languages, and they want to get their skills across to Swift easily. If Hmm. I did İşte bu video iki insan tipi için hazırlanmış. Aslında birincisi işte bu kursu takip edip kursta bu noktaya gelen insanlar için. İkincisi de zaten diğer programlama dillerinde uzman olup yani iyi bir şekilde diğer programlama dillerini bilip bu kısımları atlamak isteyen, hızlıca geçmek isteyen insanlar için tasarlanmış bir video olmuş bu. ideas like arrays, dictionaries, functions, closures, protocols, and more are comfortable for you already, this is the right video for you. Otherwise, perhaps check out my existing 100 Days of Swift UI course. The introductory days there I mentioned already, they go through the same stuff, much slower. Lots more detail, many more examples to really explain what this stuff does. This is the fast version as a refresher only. If you're set, let's get to it, but trust me, strap in your ears, this is going to be fast. Let's start at the beginning. Swift can make constants and variables, but constants are preferred. For example, I can make a new variable and change its value like this. Var name equals Ted, name equals Rebecca. If you don't want to change a value, use let rather than var to make a constant. For example, let user equals Daphne. And when you want to know what's inside a variable or constant, use the print function, passing in a value. For example, user. And that'll print out Daphne into the Xcode area below. Swift strings start and end with double quotes, like this. Let Yani bu az önceki şeyde eee constant'ların tercih edildiğinden bahsetti. Constant'ların tercih edilme sebebi değişkenlere kıyasla hafızada daha az yer kaplıyor olmaları. Çünkü yani sadece bir değer atanıyor ve orada eee, atanacak below. olan değer belli. Bundan Swift dolayı strings start constant kullanılabildiği yerlerde constant'ın kullanılması tavsiye ediliyor. and end with double quotes, like this. Let actor equals Tom Cruise. Plus, they work with a full range of world languages with no problems, including things like emoji. Just go ahead and add them straight to your string. If you want to have double quotes inside your string, place a backslash before them, like this. Let quote equals, he tapped a sign saying, backslash quote, believe, backslash quote, and walked away. And what we're saying here is, these quotes don't actually end the string, they're just inside the string. If you want a string that spans multiple lines, you start and end with 3 double quotes, like this. Let movie equals, quote, 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 a day in the life of an Apple engineer, quote, quote, quote.
No matter how you make your string, Swift provides a collection of properties and methods that make them useful to work with. For example, I could say print actor.count to read how many letters are in the actor string. There are also methods like has prefix and has suffix that determine whether a string starts or ends with a substring. For example, I could say print quote.has prefix he, which would be true, it starts with the letters he. Whereas print quote.has suffix away dot, that'll be false, because in Swift, strings are case sensitive and it starts with a capital A but has a lowercase a in the original string. Swift's case sensitive and it starts with Burada da capital A. şu örneklerden bahsedeyim yine. Ee, Burada neyi gördük? İşte emoji kullanabildiğimizi gördük. Hop, yanlış tuşa bastım. Ardından mesela burada diyelim ki bir string'in içerisinde şu quote işaretini kullanmak istiyoruz. Bunu kullanabilmek için ters slash işareti yapmamız gerekiyor. Ters ek çizgi yapmamız gerekiyor yani. Ve de eğer böyle bir şiir yazıyor gibi bir şey yazacaksak da 3 tane quote işareti koyup ardından yine 3 tane quote işaretiyle bitiriyoruz. Ardından işte buradaki bazı fonksiyonlardan bahsettik. E, Mesela count fonksiyonunu çağırdığımızda burada kaç tane harf olduğunu bize veriyor. Boşluklar da harf olarak sayılıyor diye biliyorum. Ardından burada has prefix adında bir fonksiyonumuz var. Buna işte e, nasıl denir? Prefix dediğimiz için yani burada öncesindeki ya da string'in neyle başladığını kontrol eden bir şey. Bu prefix bu kelimeyle mi başlıyor diyoruz ya da bu buradaki stringle mi başlıyor diyoruz ve burada evet bu stringle başlıyor. O yüzden burada true dönmüş. Ve bu da suffix string'in neyle bittiğini gösteriyor. Burada da away ile mi bitiyor diye sorguluyoruz ama buradaki a harfi küçük olduğu için case sensitive olduğu için buradaki fonksiyon bu bize false dönüyor. But has a lowercase a in the original string. Swift stores whole numbers using the type int, and they support the standard range of mathematical operators. For example, let score equals 10. Let higher score equals score plus 10. Let halved score is score divided by 2. It also supports compound assignment to modify a variable in place. For example, var counter equals 10, counter plus equals to 5. Now, integers come with their own functionality. For example, you could say let number equals 120, print number dot is multiple of 3. And of course, the answer is true. 3 times 40 is 120. You can also make new integers in a random range of your choosing. For example, let id equals int.random in the range 1 through 1,000. So it could be 1, it could be 1,000, or any number in between. If you create a number with a decimal point, Swift will consider it to be a double, even if the numbers after the point are 0. For example, let score equals 3.1, a double, but 3.0 is also a double. And this matters because int and double are different data types in Swift. You cannot mix them by accident. Swift has a type Burada bool to store either integer'la 3.1, a double'ın farkını anlattı. Mesela 3.0 yazsak da hani o bizim beynimizde 3'e tekabül ediyor olsa da Swift için farklı bir anlama geliyor ve 3.0 artı 3 gibi bir işlem uygulayamıyoruz. Çünkü biri double data tipi oluyor, bir diğeri integer data tipi oluyor. double, but 3.0 is also a double. And this matters because int and double are different data types in Swift. You cannot mix them by accident. Swift has a type bool to store either true or false, like this. Let good dogs equals true, let game over equals false. You can flip a boolean from true to false or vice versa by saying toggle. I could do var is saved equals false and then is saved dot toggle. You can create strings out of other data by using string interpolation. Inside your string, write a backslash, then put your variable or constant name inside parentheses. For example, I could say let name equals Taylor, let age equals 26, and now let message equals I'm string interpolation name, and I'm string interpolation age years old, and then print message. And when this code runs, it'll print out I'm Taylor and I'm 26 years old. You can group items into an array like this. Var color Bu string interpolation'a ek olarak yine biz bu videonun, bu serinin başlarında şey görmüştük. İşte bu şekilde değil de işte iki tane string'i artı artı yaparak birbirine eklemeyi görmüştük. Ya da burada mesela integer'ı bir string'in içerisine ekliyoruz. Bunu yaparken işte onu önce string'e çevirip ardından artı ile concatenation yapıyorduk. Birbirine ekliyorduk yani. Ancak bu metodun çok daha efektif olduğunu görmüştük. Dolayısıyla diğerinden bahsetmedi bile. and I'm 26 years old. You can group items into an array like this. Var colors is an array of red, green, and blue. Or let numbers is an array of 4, 8, 15, and 16. Or var readings is an array of 0.1, 0.5, and 0.8.
Now, each of these things are different arrays. There's an array of strings here, an array of integers here, and an array of doubles here. And this matters because when you read a value, you'll get a string, int, or a double, depending on the array you read. So if I have print colors 0, that'll be a string. Or print readings 2, that will be a double. Now be careful, when you specify an index like 0 or 2, make sure it exists, otherwise your code will crash. If your array is variable, like colors is, you can say append a new value. I'll add tartan. However, the value you add must match the type of the other items in the array. So I'm adding a string here. I couldn't add an integer here. Arrays have a bunch of useful functionality. You can use count to read how many items there are, or remove at to remove a single item. I could say colors.remove at. Burada şundan bahsettik. Şimdi burada 3 tane liste oluşturduk, array oluşturduk. Bir tanesi string, bir tanesi integer, bir tanesi de double tipinde. Şundan bahsettik. Mesela integer bir array'e, data tipi integer olan bir array'e double ya da string ekleyemiyoruz. Yani yalnızca integer tipindeki dataları ekleyebiliyoruz. Ve de mesela burada colors dedik. İşte 0. indeksteki şeye refer ettik. Burada red stringine yani. Ancak burada atıyorum colors deyip 3 deseydik ya da 4 deseydik bu kez kod hata verecekti. Çünkü burada olmayan bir indekse erişmeye çalışacaktı Swift. Dolayısıyla buna da dikkat etmek gerekiyor. 0 to remove red, and then print colors.count. So I should still have 3 items in there. Plus, you can check whether the array contains an item by using contains. I'll do print colors.contains octarine, which ought to be false. Dictionaries store multiple values using keys we specify. For example, we can make a new dictionary called employee, and in here I'll say the key name is name, Taylor, key name job, value, singer. And when you want to read values back out from the dictionary, use the same key name to use when making the dictionary. For example, I could say print, give me the employee's job. If job doesn't exist, give me the default value of unknown. In this case, job does exist, so it'll print singer. Sets are similar to Burada arrays, except dictionary'leri görmüştük. Yine mesela burada string to string bir dictionary kullanılmış. Burada farklı data tiplerini farklı data tipleriyle eşleştirebiliyorduk. Yani string to integer, integer to double vesaire gibi. Burada da mesela name Taylor ile eşleştirilmiş, job Singer ile eşleştirilmiş. same key name to use when making the Ardından dictionary. For example, I could say kullanmak print, için de give me the employee's job. If job doesn't exist, give me the default value of unknown. yani bu şekilde kullanıyorduk ve de bir default value ekliyorduk. Eğer bu job dictionary'sine gittiğinde bir karşılık bulamazsa burada default olarak unknown yazdırıyordu ve bu default değerini girmemiz gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Diğer türlü hata veriyordu sanırım. Çünkü buradaki job değerinin bir karşılığı olup olmadığını bilmiyor. Karşılığı olup olmadığını Swift bilmiyordu. In this case, job does exist, so it'll print singer. Sets are similar to arrays, except they can't add duplicate items and they don't store things in a particular order. For example, I can make a new set of numbers by doing a new set with the array of 1, 1, 3, 5, 7, 9. And when I print out numbers, what we get is basically random. So we get here 1, 7, 9, 3, 5. The duplicate's gone and the order's gone too. If you want to add items to your set, use insert. I insert number 10 here. We don't append because there is no order to append to. Now, sets have one massive advantage over arrays. When you say something like numbers contains 11, it will run instantly, no matter how many items a set has. Even if it has 10 million items, it'll still run basically instantly. Burada da setlere değindi. Dictionary'ler yok pardon array'lerden farklı olarak set burada array'i bir setin içerisine aldığımızda direkt tekrar eden e, değerleri yok ediyordu. Yani mesela burada 2 tane 1 var ama burada başka bir 1 yok. Sadece bir tane 1 var. Ve de mesela burada print dediğimizde buradaki sıradan farklı bir sırada geliyordu buradaki set bize. Çünkü hemen anında çalışması için bu şekilde bir algoritma uygulanmış. Ve burada numbers adındaki sete bir data eklemek için insert keyword'ünü kullanıyorduk. Fonksiyonunu kullanıyorduk. Array'deki gibi şey neydi? Append fonksiyonunu kullanmıyoruz. Onun dışında yani bunlardan There is no bahsetti. order to append to. Now, sets have one massive advantage over arrays. When you say something like numbers contains 11, it will run instantly, no matter how many items a set has. Even if it has 10 million items, it'll still run basically instantly. An enum is a set of named values we can use that makes our code safer and more efficient. For example, I can make a new enum called weekday and give this one case for every weekday in the week. It'll be Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. I can now make a new instance of that enum by saying var day equals weekday.monday and assign it by doing day equals .friday. You can try to force a specific type on a Burada da enum'lardan bahsettik. Burada Monday, Tuesday, bunun işte ne gibi durumlarda kullanılmasının faydalı olduğunu görmüştük. İşte daha çok böyle değişmeyen, sabit olan işte burada haftanın günleri gibi ya da işte aylar. Her zaman 12 ay var, hiç değişmiyor vesaire. Bu Wednesday, gibi Thursday, and durumlarda bu enum'ı kullanıyorduk. Bir enum oluşturup yani bunu kullanabiliyorduk. Friday. I can now make a new instance of that enum by saying var day equals weekday.monday and assign it by doing day equals .friday. Burada da enum'ı oluştururken yalnızca weekday deyip oluşturamıyorduk. İlla ki
Bu case'lerden bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Ardından e, sadece nokta kullanarak oluşturabiliyorduk. Yani burada mesela Friday equals to nokta Friday yapısını kullanabiliyorduk. Ama öncelikle bu şeyi yapmamız lazım. Bu weekday'i tanımlamamız lazımdı yani. You can try to force a specific type on a variable or constant using type annotation. For example, I could say var score double equals 0. Now, without the colon double part, Swift would imagine this was an integer. We're saying no, this is actually a double. Let's look at some existing type annotations, the types you've seen so far. We could say let player string equals Roy, or let lucky number int equals 13, or let pi double equals 3.141, or var is enabled bool equals true, or var albums be an array of strings, and I'll do this equal to red and fearless, or var user is a dictionary with string for the keys and string for the values equal to id colon at 2 straws. We'll have set as well. We'll do var books is a set of strings equal to a set, the bluest eye, and foundation. Now, arrays and dictionaries, these two here are so common. They have special syntax that's easier to write. We can actually just say brackets around string, and here with dictionary it's string colon string like that. It's just shorter, otherwise it means the same thing. Now, knowing the exact types of data like this is particularly important when you want to make empty collections. For example, we can make an empty array like this. Var teams, an array of string, equals a new array of strings. Or remove type annotation entirely and say var clues equals a new array of string, like that. Values of enums have the same type as the enum. So if I had enum UI style, case light, dark, and system, I could say var style is a UI style equal to dot light. Use if, and else. Burada da neleri gördük aslında? Bu type annotations'ları gördük. Örneğin işte bir değişken ya da constant oluşturduğumuzda o constant'ın ya da değişkenin hangi data tipine ait olacağını belirliyorduk. Örneğin burada 0 normalde bir integer ama double olarak yazdığımızda bu 0.0 olarak çıktı verecek bize eğer kullanırsak. Eee, Onun dışında burada boş bir array yaratmayı nasıl yaparız bunu gördük. İşte ardından ne gördük? Mesela öncelikle şunu yazmıştı. Array demişti. Sonra ok işareti arasında string yazıyor. Bunun yerine direkt köşeli parantezler içerisinde string yazarak da oluşturabildiğimizi gördük. Onun dışında System, I could say var style is a UI style equal to dot light. burada da yine işte bir enum oluşturduğumuzda bu enum'a nasıl eriştiğimizi yani burada mesela style demişiz. Sonra buradaki enum'ı type annotation olarak yazıp nokta light kullanarak buradaki şeye erişmişiz. Use if, and else to check a variety of conditions and run code as appropriate. For example, I could say let age equals 16. If age is less than 12, print you can't vote. Else, if age is less than 18, I'll do print you can vote soon. Else, for other values, print you can vote now. Now we can use ampersand to combine conditions together. Both must be true in order for the whole thing to be true. I could say let temp equals 26. If temp is greater than 20 and temp is less than 30, print it's a nice day. Alternatively, if you use pipe, you get or, when if either one of those two things is true, the condition is true. Swift can check a value against multiple conditions using switch. Evet, burada eee, if else yapısını gördük aslında. If, else if ve else. Öncelikle if'i kontrol ediyordu. Sonra if yanlışsa eğer buradan yanlış döndüyse else if'i kontrol ediyordu. Bu da yanlışsa else'i kontrol ediyordu. Bu durumda else if'e takılacak buradaki algoritma. Ardından da 20 and temp is less than 30, print it's a nice day. bu yapıyı gördük. Burada iki tane durumun ve ya da veya durumunu kıyaslıyorduk. Eğer ikisi de doğruysa burayı yazdıracak. Ama herhangi biri yanlışsa buradan çıkacak. Ya da burada Alternatively, if you use pipe, you get or, when if either buradaki gibi or işaretini de kullanabiliyorduk. Bu da herhangi birisi doğruysa bunu yazdırıyordu. one of those two things is true, the condition is true. Swift can check a value against multiple conditions using switch. For example, I could say switch on forecast. If the case is .sun, print it's a nice day. If the case is .rain, print pack an umbrella. For all other values, default, our print should be okay. Now switch Mesela burada ne yapmışız? Öncelikle bir enum oluşturmuşuz weather için. Burada sun, rain ve wind adında 3 tane weather tipi oluşturmuşuz. Ardından forecast diye tanımlayarak bir constant tanımlayarak weather demişiz. Ne nokta sun demişiz. Yani bu forecast aslında buna işaret ediyor. Sun'a işaret ediyor. Ve şimdi burada switch yapısını görmüştük zaten daha önceden. Burada switch'e girerek burada sun case'ine girerek a nice day çıktısını verecek bize. Bunu çalıştırdığımızda. statements must be exhaustive in Swift. You must have one case for each value in your enum, or have a default case to handle any other kind of value, which is important for things like strings, integers, and more. The ternary conditional operator checks a condition and returns either one item or the other, depending on the result of that condition. For example, I could say let age equals 18. Let can vote be if age is greater or equal to 18, send back yes. Otherwise, send back no. And when this code runs, can vote will be set to yes because age is at least 18.
Swift's for loop Çok hızlı geçiyor gerçekten ya. Ha. Burada da ternary operator dediğimiz şeyi görmüştük aslında. Bu da neydi? Tek bir satırda bir if else döngüsü kurabilmekti aslında. Daha kolay bir şekilde kurabiliyorduk burada. and back no. Eğer yaş 18'den büyükse bu e, durum doğruysa ilk seçeneği uyguluyordu. Yani burada yes yazdırıyordu. Eğer yanlışsa da no yazdırıyordu. When this code runs, can vote will be set to yes because age is at least 18. Swift's for loop runs some code once for every item in an array, set, or dictionary, or across a fixed range of numbers. For example, I could say let platforms is an array of iOS, macOS, tvOS, and watchOS, and then say for OS in platforms, print Swift works on OS, like that. You can also loop over a range of numbers, something like for I in 1 through 12, print 5xi is 5 star I. Get the 5 times table printed out. That thing there, 1 dot 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 12, means from 1 to 12, inclusive of 1 and 12. If you wanted to count to 11, you could do 1 dot dot less than, up to but excluding the final number. And if you want to exclude the loop variable entirely, just ignore it, use underscore instead. For example, I could say var lyric equals haters gonna, and then for underscore in 1 through 5, lyric plus equals to hate. And now print lyric. Get a nice Taylor Swift shake off lyric right here in Swift. There we go. There are also while loops. Give these things a condition and it'll run the loop body for as long as the condition. Yani şuraya kadar açıklayalım tekrardan. Burada öncelikle bir for loop oluşturduk. Burada OS in platforms dedik. Ardından da buradaki OS için Swift burada her birine tek tek gidiyor. Ve işte Swift works on iOS, macOS, tvOS and watchOS diye yazdıracak hepsini. Burada da farklı bir yapı kurduk integer'la. I dedik, in 1 to 12 dedik. Burada küçüktür kullanarak 12'yi dahil etmedik ama 3 tane nokta kullansaydık 12 dahil olacaktı. Burada da 5 ile 5'in 12'ye kadar olan çarpım listesini yazdırıyor bize. Ardından da burada bir şey kullanmadan yani yalnızca 5 kere aynı işlemi uygula. Yani buradaki i değerini mesela biz burada kullandığımız için i yazdık. Ama eğer buna ihtiyacımız olmayacaksa bunu direkt alt tire kullanarak, underscore kullanarak bu şekilde oluşturabiliyoruz. True. For example, we could say var count is 10, while count is greater than 0, print count dot dot dot, and then count minus equals 1, and then when the loop finishes, print go. That'll count down from 10 to 1, then print go. You can, if you want to, use continue to skip a particular iteration of a loop and go to the next iteration. For example, I could say let files equals an array of me.jpg, and then work.txt, and then sophie.jpg. And now for file in files, if file has suffix .jpg is false, it's not JPEG, continue, go to the next file. If we're still here, we'll print out found picture file. Alternatively, you can use break. Burada da while loop'ları gösteriyor tekrardan. Burada ne yapıyor? Count 10 olarak tanımlanmış. Burada 10'dan büyükse bunu yazdırıyor. Ardından 1 çıkartıyor. Burada 10'dan geriye kadar sayıyor. 10'dan 1'e kadar sayıyor. Ardından da bunu yazdırıyor. Burada da tekrardan bir array oluşturmuşuz. .jpeg, .txt, .jpeg diye 2 adet JPEG dosyası var. 2 adet picture var yani fotoğraf var. Ardından bunları for loop'un içerisine döndürerek eğer JPEG neyse uzantısı diyebiliriz. JPEG uzantısı varsa continue diyoruz ve found picture deyip file name'i yazdırıyoruz aslında. Skip the remaining iteration and all future iterations as well. It'll exit the loop immediately. To make a new function, write func, then your function name, then parameters in parentheses. For example, I could say func print times table for number int, then for I in 1 through 12, print, let's do I, x number is I star number. And now I can say print times table number 8, get the 8 times table. Now notice how I've got to say number colon 8 at the call site. The parameter is part of the function call itself. When you want to return data from a function, tell Swift what type it is. Then you return to send data back. For example, you can make a function to do a dice roll. Func roll dice returns int, and then do return int.random in the range 1 through 6. And now let result equals roll dice, and then print result. Now here, as our function contains only a single line of code, returns our value, you can actually remove the return keyword entirely and just have int.random in. Tuples store a fixed number of items of specific types. Burada fonksiyonlardan bahsettik. İlk önce işte az önceki çarpım tablosu şeyini fonksiyonda bizim gireceğimiz bir numaraya uyarladık. Ardından da roll dice adında bir fonksiyon oluşturarak 1 ile 6 arasında random bir sayı dönen bir fonksiyon oluşturduk. Burada eğer yalnızca bir satır kod varsa bu return keyword'ünü direkt silebileceğimizden bahsettik. Tekrar Roll dice, oynatalım. and then print result. Now here, as our function contains only a single line of code, returns our value, you can actually remove the return keyword entirely and just have int.random in. Tuples store a fixed number of items of specific types, which is really convenient for returning multiple values from a function. For example, I could say func get user returns a tuple with first name being a string and last name being a string. Then inside there, I'll send back first name is Taylor and last name is Swift. When I call it, I can say let user equals get user, and now print out name is user.first name and user.last name. I can read those tuple values directly. Now if you don't Burada tuple yapısından bahsediyor. Bu neydi aslında? Bir fonksiyondan iki tane ya da yani birden fazla bir çıktı almak istediğimizde buradaki tuple yapısını oluşturuyorduk.
Burada biz hem first name hem de last name'i çıktı olarak almak istiyoruz. Dolayısıyla tuple yapısını kullanmamız gerekiyor. Need all the values from a tuple, you can destructure it. You can pull it apart into individual variables or constants, and then optionally ignore the ones you don't want using underscore. For example, I could have said, let first name underscore be get user, and now I don't get access to the last name, and first name is a constant all by itself. If you don't want to pass a parameter's name into a function, put an underscore before it. For example, func is uppercase, underscore string string returns bool. And we'll say string is equal to string.uppercase. I'll make a new string like hello world, and the result to be is uppercase string. So there's no parameter name at the call site anymore. An alternative is to write a second name before the name. One for external use, one for internal use. For example, I could say func print times table for number int. This will do for I in 1 through 12, print I x number is I star number. Now at the call site, I say print times table for 5. So 4 is used externally and number is used internally. 4 comes first, number. Burada fonksiyonların şu input alma kısmındaki değişiklikler yapabilme özelliğinden bahsediyoruz. Şimdi burada is uppercase diye bir fonksiyon oluşturduk mesela. Ve burada bir string alıyoruz ama biz kullanıcıda mesela burada is uppercase deyip direkt string giriyoruz. Bir dakika, nasıl oluyordu bu? Burada underscore kullandığımızda buraya string 2 nokta deyip tekrardan bir şeyler yazmamıza gerek kalmıyor. Biz sadece girmek istediğimiz input'u girebiliyoruz. Burada da input string. O açıdan biraz kafa karıştırıcı olmuş. Ama burada da ne yapabiliyorduk? Mesela burada number adında bir şey oluşturmuşuz. Bunu fonksiyonun içerisinde kullanmak için oluşturduk. Fonksiyonun içerisinde number olarak kullanıyoruz. Ama fonksiyonun dışarısında for keyword ile çağırıyoruz. Biz herhangi for keyword ile input giriyoruz. Burada da mesela olduğu gibi print times table for 5 demişiz. Okuması ve yani, okuması daha kolay oluyor bu şekilde. Bundan dolayı tercih ediliyor yani bu e, değişkenlikler. Comes second. We can provide default values for parameters by writing equals after their type name, then give the value. For example, I can have a function called greet, some kind of person string, and will it be a formal greeting or not, the boolean equal to false by default. So I'll say if it's formal, print welcome person. Otherwise, we'll just do print hi person. And now when we call greet, we can call it with formal or without. If I want to greet Tim formally, I can do, or I could just greet Taylor, and formal will be false by default because that's what we've asked for. To handle errors in functions, you've got to first define the kinds of errors that can occur. Second, write a function that throws one or more of those errors. And third, call that function and handle its errors appropriately. First, make a new enum to store password errors. It conforms to Swift's built-in error type. It has 2 password errors, it's too short, or it's too obvious. Now write a new function called checkPassword that accepts a password string. I'll say it's able to throw errors, and will return a string. If the password count is less than 5, it's not good enough, we'll throw password error dot short. If the password is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Burada şu an hata veren bir fonksiyon nasıl, bir fonksiyonun yapısı nasıl kurulur bunu görüyoruz. Öncelikle hatalarımızı bir enum'da oluşturuyoruz ve burada mesela password error deyip bunun tipinde error olarak belirlememiz gerekiyor ki burada throws dediğimizde, yani bu fonksiyonu throw olarak işaretlediğimizde Swift bizim bir errorla uğraşacağımızı biliyor yani bu şekilde. Ardından mesela burada throw yapısını kullanmak için password error nokta short, ya bu yapının kullanılabilmesi için bunun burada error olarak belirlenmiş olması gerekiyor. Burada 2 tane durum var. Birincisi short, ikincisi obvious. İşte burada ne yapmışız? Girilen şifrenin eğer uzunluğu 5'ten kısaysa burada short adında değil, direkt short error'unu veriyoruz kullanıcıya. Ardından da eğer işte şifre eğer çok belirgin bir şeyse 1, 2, 3, 4, 5 gibi, bu kez de obvious hatasını yazdırıyoruz. Then we'll throw password error dot obvious. If we're still here, then let's check the password. If the count is less than 10, we'll return okay. Else or other lengths will return good. Now we want to call the throwing function. We'll say do let result, scroll down, equals try check password 1, 2, 3, 4, 5, and print out the rating is result. And now catch errors. If something goes wrong, this line will not be run, it'll jump to one of our catch blocks instead. I'll catch the error, password error dot obvious, and print out I have the same combination on my luggage. Then a generic catch all at the end, print there was an error. Boom, let's press play, and it'll print out I got my luggage. Now when it comes to catching errors, you must always have a generic catch all at the end like this one. It'll catch any kind of error at all. You can assign functionality directly to a constant or variable like this. Let's say hello equals open brace, print hi there. And now you can call say hello like a regular function, just by saying say hello, open and close braces. And it'll print out hi there. Now in this code, say hello is a closure. It's a chunk of code we can pass around and call whenever we want to. If you want to accept parameters, place them inside the brace. For example, name, string, return string, in. And now I can say return hi name, like that. Now here, the in keyword marks the end of the segment with our parameters and return type. Everything after in is the body of our closure itself, the actual function code we want to run.
Now, closures are used extensively in Swift. For example, there's an array method called filter, which runs all the elements of an array. Burada closure'lardan bahsettik. Bunu yine az çok hatırlarsak bir fonksiyon yapısı kurmadan aslında direkt bir değişkende ya da constant'ta bir fonksiyona benzer bir yapı kullanmamızı sağlıyordu. Actual function code we want to run. Now, Burada mesela ne yapıyorduk? Say hello deyip parantez içinde tekrardan buradaki input'u girerek bir çıktı alabiliyorduk. Ama ancak yapısı biraz daha fonksiyonlardan farklı tabii. used extensively in Swift. For example, there's an array method called filter, which runs all the elements of an array through a test we provide as a function. And all the ones that pass the test go into a new array that's sent back to us to use. We can provide this test using a closure. For example, you have an array of names and filter out all the ones that don't begin with T. Let's say let team equals an array of Gloria, Suzanne, Tiffany, and Tasha. Then we'll say let only T, all the T names be team.filter, and I'll pass in name string returns bool in. This is our closure. Return name.has prefix T, and print out only T. And that'll print out just Tiffany and Tasha, the only two names. Burada da mesela yine az önce bahsettiğimiz şeyi uyguladık aslında. Burada bir array oluşturduk. 4 tane datadan oluşan ve sadece baş harfi T olanları filtrelemek için burada herhangi bir fonksiyon vesaire kullanmadan, fonksiyon yapısı kurmadan yani direkt böyle team.filter diyerek bu yapıyı kullanarak baş harfi T ile başlayan insanları filtrelemeyi bu şekilde başardık. With T. So inside the closure, we list the parameter we receive from filter and name strings coming in, and say what's going back, a boolean true or false, then write in. And everything after in is the main body of our closure itself. Swift has a few tricks up its sleeve to make closures easier to read. For example, this closure has only one line of code, and so it can remove the return keyword. Second up, we know that filter must receive one item from the array, in our case a name string. Burada da closure aslında bu yapıyı bu kadar uzun bir şekilde kullanmasak da olur. Aslında bunu gösteriyor. Çünkü mesela name olarak string girilecek demişiz. Bizim zaten array'imiz bir string data tipinde. Ardından boolean dönecek demişiz. Bu yapı zaten bir boolean dönecek. Bundan eminiz. Burada yapıyı aslında sadeleştirmeyi gösteriyor bize. It'll pass it through a test and always return a boolean, true if it passed the test, false otherwise. It must work that way. It must take one item from the array, one string, and return true or false. Swift knows that, and so we can remove the return type entirely. In fact, we can remove the parameter type entirely as well. It's got to be a string, and just say name in. But we can go further using special syntax called trailing closure syntax, which looks like this. Remove the opening parens and remove the closing parens too. Just go ahead and launch into a closure straight away after calling filter. Finally, if you want to, Swift can provide for us short parameter names such as $0, $1, $2, and so forth. So we don't even have to write name in. In this case, we can just use $0 has prefix, at which point the whole thing fits on a single line of code. It is quite beautiful. Evet, burada da bu $0 ve $1, $2 vesaire yapısını görmüştük. Örneğin birden fazla input varsa yani name, işte age, height, weight falan gibi bunları işte $0, $1 diyerek kullanabiliyorduk. Ona göre de yapıyı tekrardan özelleştirebiliyorduk. Name in. In this case, we can just use $0 has prefix, at which point the whole thing fits on a single line of code. It is Burada $0 gelecek olan ilk input'un şeyini ifade ediyor. Name in yapısıyla aynı. quite beautiful. Structs let us make our own custom data types, complete with their own properties and methods. For example, I can make a struct called album. It'll have a title string, it'll have an artist string, and an is released boolean set to true by default. We'll also add a print summary method. This thing will do print title by artist. We can now go ahead and make one. Let red is a new artist, sorry, album, not artist, with the title of red, artist of Taylor Swift, and print red.title and red.print summary, like that. Now we make one of our custom structs, we're using what's called an initializer. Swift basically lets us treat the thing as if it were a function call, passing a parameter for each one of the properties we have inside a struct. It actually silently makes this for us, and it's called a member-wise initializer, once each of the member properties it has inside there. Now if you want to have a struct method change one of its properties, you must mark it as mutating. Mutating func remove from sale is released equals false. Şimdi burada struct yapısını gördük. Burada ne yapıyorduk? Bir struct yapısı oluşturduğumuzda birkaç tane yani mesela burada bir albüm struct oluşturmuşuz. Albümün işte nesi olur? Bunu daha önceki videoda da söylemiştim. Tıpatıp aynı şekilde. İşte bir title olur. Bir artist tarafından yapılmıştır ve yayınlanma tarihini biz görmüştük. Burada is released denmiş. True olarak belirlenmiş. Ardından da print summary adında bir metot kurulmuş ve title ve artist kullanılarak bu metot kullanıcıya döndürülebiliyor buradan. Şimdi burada ne yapmışız? Red adında bir constant'ta bir struct değişkenine initialize etmişiz. Ardından bunun title'ına erişmişiz. Title'ın adı red. Ardından da print summary diyerek bu metodu çalıştırmışız. Read by Taylor Swift diye. Bu struct yapısını bu şekilde kullanıyoruz. Ve eğer bu struct yapısındaki değişkenleri ya da aynen değişkenleri çünkü constant'ları değiştiremeyiz. Değişkenler You ile must mark it as mutating. oynamak istersek
buradaki metodumuzun yani buradaki fonksiyonun başına mutating adındaki keyword'ü eklememiz gerekiyor ki bu e, değişkenlerde değişiklik yapabilelim aslında. Diğer türlü Swift buna izin vermiyor. Mutating func remove from sale is released equals false. A computed property calculates its value every time it's accessed. We can add one here to our employee struct, like this. var vacation remaining is an int, and send back vacation allowed minus vacation taken. So we're not having a stored value in there, it's calculated dynamically every time vacation remaining is called. That is now get only. We can't modify that. If you want to modify it, you want to say this is the getter, and below provide a setter. What to do when we try and set this value. In our case, we'll set vacation allowed to be vacation taken plus new value. And new value is provided by Swift and stores whatever value the user was trying to assign to this property. Property observers are pieces of code that runs when a property changes. There are two to choose from. DidSet is called after the change has taken place, and willSet is called before the change has taken place. We can demonstrate this by adding a new didSet observer to this score property. So whenever it changes, we'll print a new value out. So we'll open a brace and say didSet, print score is now score. And when this code runs, it will add and subtract and print out the change as it happens. Burada didset ile willset yapısını görmüştük daha önceden. Burada didset neydi? Ben buradaki struct'ı, yani burada game adında bir struct'ı oluşturmuşum. Tamam. Ardından buradaki score'a erişiyorum ve bu score'u yeni bir değere atıyorum. Bu score'u ben yeni bir değere her atadığımda atadıktan sonra atama işlemi tamamlandıktan sonra mesela burada 0'dı 10 oldu. E, Atama işlemi tamamlandıktan sonra buradaki didset yapısının içerisine giriyor ve score is now 10 diyor mesela. Ardından 3 çıkartmışız ve 3 çıkarttıktan sonra atama işlemi tamamlandıktan sonra 10'dan 3 çıktığı için burada score is now 7 diyor. Initializers are special functions that run when a new Burada bir de willset yapısı vardı. O willset de atama işlemi tamamlanmadan önce çalışıyordu. Yani burayı willset ile kurmuş olsaydık öncelikle 0 yazdıracaktı. Ardından da 10 yazdıracaktı sanırım. Yani buradaki 3'ün etkisini we'll print a görmeyecektik. new value out. So we'll open a brace and say didSet, print. Initializers are special functions that run when a new instance of a struct is created. It must make sure that all properties inside the struct have a value by the time it finishes. Now, Swift will make one of these automatically for your structs, called the member-wise initializer. But sometimes you can make your own to have custom control. For example, I might have one here, init with a name string and no number int. I'll say assign name, the parameter, to our local property. And for number, I'll pick a random one in the range of 1 through 99. Now be careful, when you have your initializer here, you don't put func before the init. And you never explicitly return a type. It always implicitly returns a type of its struct, in this case, a player. Swift has several options for access control inside 1 through Burada şundan bahsettik. Bu mesela struct oluşturduğumuzda ne oluyordu? Bizim şu init yapısını kurmamıza gerek yoktu. Çünkü Swift kendi kendine bizim burada atadığımız değişkenlerle ilgili bir Swift kendi kendine bir init yapısı oluşturuyordu burada bizim atadığımız değişkenlerle ve bizim oluşturmamıza gerek kalmıyordu. Ama biz bir özelleştirme yapmak istiyorsak, bir şeyleri değiştirmek istiyorsak buradaki değişkenlerde ya da işte constant'larda buradaki sayıların alacağı değerlerle ilgili bir özelleştirme yapmak istiyorsak burada kendi initializer'ımızı oluşturabiliyorduk. 99. Now be careful, when you have your initializer here, you don't put func before the init. And you never explicitly return a type. It always implicitly returns a type of its struct, in this case, a player. Swift has several options for access control inside structs. There are four that are most common. The first is private, which means let nothing outside the struct read or write this. The second is private set, which means something outside can read it, but only internal things can write it. Then there's file private, which means anything inside the current file can read and write it. And third, there's public, which means let anyone anywhere read or write this. As an example, if we had a struct called bank account, we have a variable in here, funds equal to 0, with a mutating func, deposit some amount integer, and we'll do funds plus equals to amount. Then we might have mutating func, withdraw amount int, returns bool. And if funds are greater than amount, subtract from funds amount and return true. It all worked. Otherwise, return false. Now, right now, funds is available to everyone to read and write, which means I can bypass our logic in the withdraw method, making it rather pointless. However, if we modify this to have access control private set, it means we can make a bank account down here, bank account equals a bank account with funds of 100, and now we can read funds, but we can't write funds. So printing out will work, but adding 1,000 to it, whatever, will not work. That will give me a big Swift error when I press play. Swift supports static properties and Burada şunu gördük. En başta işte private ve public şeyinden bahsetti. Eğer bir şeyi her yerden okuyup yazma erişimini açmak istiyorsanız public keyword'ünü kullanabilirsiniz ya da kısıtlamak istiyorsanız da private keyword'ünü kullanabilirsiniz. Burada private keyword'ünü kullandık. Buradaki banka hesabı struct için. Buradaki bizim banka hesabımızdaki para değeri için para değeriyle oynamak için aslında e, daha doğrusu nasıl? Biz bu para değerini ayarlayamıyoruz ama okuyabiliyoruz. Ha, aynen. Bu para değerini ayarlamak için yalnızca
Nasıl kullanıyorduk bunu? Bu yapıyı unuttum şimdi. Buna bir bakmak lazım tekrar aynen. Ama işte burada değeri yalnızca okumamızı sağlıyor. Tekrardan bu değer üzerinde bir değişiklik gerçekleştiremiyoruz. of 100, and now we can read funds, but we can't write funds. So printing out will work, but adding 1,000 to it, whatever, will not work. That Burada would give me a big Swift error şuradaki yapıyı biraz daha farklı kuruyorduk sanırım. E, Böyle struct yapısını kullanarak sanırım kuruyorduk. Direkt böyle erişemiyorduk. when I press play. Swift supports static properties and methods, allowing us to add them directly to a struct type rather than to a particular instance of a struct. For example, I might have a struct called appdata with a static let version string equal to 1.3 beta 2. Or I might have static let settings file equal to settings.json. And now everywhere I want to read these values, log files, diagnostic support emails, about screens, who knows what, I can just do print appdata.version and read that directly rather than making a new appdata and trying to read that instance's value. Classes let us create custom data types like structs, but they're different from structs in 5 key ways. First up, when we make a class, we can make it inherit from or build upon another existing class. It'll gain all the properties and methods of that parent class. For example, I could say it's a class called employee with an hours int property. An initializer takes an hours int and copies it into the property, like that. Plus a print summary method, which prints I work hours a day. We can now make a new class called developer based upon employee. So it'll gain its property and its methods. In here, Burada da class yapısına geçtik şimdi. Bu class'ların struct'lardan farkı şuydu. Bizim kendi initializer'ımızı oluşturmamız gerekiyordu sanırım. Her seferinde yani. Struct'lar gibi Swift otomatik olarak bir initializer atamıyordu bize. Ardından işte burada child class'ı oluşturabiliyorduk. Yani mesela buradaki developer class'ı employee class'ının altında kurulmuş bir class olduğu için bunun özelliklerini otomatik olarak alıyordu. a new Kullanabiliyorduk method biz called yani. work, which is saying to print out I'm coding for hours a day. We'll make an instance of developer, let noval equals developer with hours 8, noval.work, and noval.print summary. So we're using methods from the developer class, but also from the parent class, the superclass employee. Now, if a child class like developer wants to change a method it got from the parent class, we must use the override keyword like this. Override func print summary. Inside here, I'll do print I spend hours a day fighting over tabs versus spaces. Burada neyi görmüştük? Aslında burada bir child class'ı oluşturduğumuzda şimdi bu child class'ı ne yapıyordu? Hem buradaki hours değişkenini hours değerini alıyor. Aynı zamanda da buradaki print summary metodunu kendine implement edebiliyordu. Ancak biz burada child class için farklı bir print summary metodu kullanılsın istiyorsak burada override function deyip bu class için farklı bir print summary metodu çağırabiliyorduk. First difference. The second difference is that Swift will never make a generated initializer for our classes. This is because initialization for classes is much trickier than structs. And if we boil it right down to the simplified possible rules, really there are just 3 points. Firstly, as I said, you'll never have a member-wise initializer made for us like we have with structs. So you've got to write your own. Which leads to, if you give any child class a custom initializer, it must always call the parent initializer after it's finished configuring its own properties. And third, if a subclass has no custom initializers, it'll automatically inherit all those from its parent. For example, I could say there's a class called Eğer işte bir alt sınıf yani buradaki child class'ı burada herhangi bir initializer olmadığı için buradaki initializer'ı direkt kendine implement ediyor. Ancak burada farklı initializer'lar da oluşturabiliyoruz tabii. inside here, I'll do print I spend properties. And third, if a subclass has no custom initializers, it'll automatically inherit all those from it is electric, bool, self electric equals electric. We'll inherit a new class called car from vehicle, and it'll have one new property called is convertible, a bool. And the initializer for this has to accept a value for is convertible, but also for vehicles is electric. So I'll say init is electric, bool, is convertible, bool. We'll copy that into our local property first, but then critically we've got to call up to the superclass, the parent class, vehicle, telling it its value for is electric. So we'll call super.init is electric is electric. Burada aynen bir child class oluşturduğumuzda eğer bu child class'ın bir değişkeni olacaksa üstü direkt inherit edemiyordu. Burada tekrardan initializer'ı oluşturmamız lazımdı. Ve burada tekrardan buradaki parametreyi giriyorduk. Ve bunu super.init diyerek çağırıyorduk tekrardan. Super lets us call up the methods and initializers inside our parent class as needed. The third difference is that all copies of a class share one particular set of data. Meaning if you change one instance, all copies of that instance are also updated. For example, if I had class actor, var name equals Nicolas Cage, like this, and then make an instance of actor, var actor1 equals a new actor, and var actor2, it'll be a copy of actor1. When I change actor2's name to be Tom Cruise, and then print out actor1.name and print actor2.name, you're going to see they are both Tom Cruise. They both point to the same piece of data. This is not the same for structs. Structs never share their data. If I made this Burada da şunu görmüştük. Bir class yapısı oluşturduk diyelim. Mesela burada initializer kullanmamışız. Çünkü neden? Çünkü buradaki değişkenin
değeri çoktan belli. Hangi durumda initializer kullanmıyorduk? Değişkenin değeri belli olduğunda. Eğer bir değişkenin değeri belli değilse ona initializer kullanıp self nokta işte o değişkenin adı ya da parametrenin adı neyse equals deyip tekrardan parametrenin adını yazıyorduk. Şimdi burada ne yaptık? Bir aktör klası oluşturduk ve actor1 değişkenine actor klasını atadık. Ardından da actor2 adında bir klas oluşturup bunu da actor1'la kopyaladık. Burada ne oldu? Şimdi hem actor1 hem de actor2 burada aynı dataya işaret ettiği için biz actor2'daki değeri değiştirdiğimizde actor1'ın da değeri değişiyordu. Struct actor, then we'd have Nicolas Cage and Tom Cruise printed separately. Ama burada struct'ı kullandığımızda e, struct'lar değerini paylaşmıyordu. Ama class yapısını kullandığımızda class'lar aynı dataya işaret ettiği için değeri paylaşıyorlardı. The fourth difference is that classes can have a deinitializer if they need to when the last reference an object is destroyed. This will be run automatically by the system. For example, we can make a class that prints a message when it's created and destroyed. Let's say class site, let id int, init id int, self.id is id, and then print out when it's made site id I've been, come on, created. And then I'll add a deinitializer afterwards when it's been destroyed, and we'll print, come on Hudson, site id I've been destroyed. Like that. And what we're saying here is when we're creating one of these things, print a message. When we're deinitializing it, we're destroying it, print a message. So now let's go ahead and loop for I in 1 through 3. Let site equals a new site with ID of I, and then print out site.id, I'm in control. Let's go ahead and run that code now. And you'll see that site 1's created, in control, and then destroyed. And then site 2, created, control, destroyed. Site 3, created, control, and destroyed. So it's a Yani bu yapıyı da görmüştük. Burada ne oluyordu? Biz bir class oluşturduk. Burada bir ID adında bir parametre oluşturduk. Bu ID adındaki parametre oluşturulduğunda buradaki self ID equals ID kısmından burada bir I've been created diye bir çıktı verdik kullanıcıya. Mesela burada hangi sırayla yazdırılıyor? Öncelikle I've been created yazdırılıyor çünkü atanıyor bu değer. Ardından buradaki print değeri yazdırılıyor. Yani burası tanımlanıyor. Ardından burası çalışıyor. Ve bizim bununla tamamen işimiz bittiği için for loop'tan çıktığımızda burada deinitializer çalışıyor sonrasında. as soon as the loop iteration finishes and the deinitializer is called. The final difference is that classes let us change variable properties even if the class instance itself is constant. For example, if I want to say there is a class of singer with a name of Adele, I could say let singer equals singer, and then singer dot name, scroll down slightly, equals Justin, and then print singer dot name. And that will work fine. I can change that even though the instance itself is constant, the property inside it is not. As a result of this, Burada da neyi gördük? Biz Singer adında bir class oluşturduk. Ardından bu class'ın içerisinde bir değişken parametre oluşturduk name adında. Ve bunu constant olarak bir constant parametreye atadık. Ve burada bu constant parametreyi değiştirebildiğimizi gördük aslında. classes don't need to have the mutating keyword in front of methods that change properties. You can always do it. Protocols define functionality we expect other types to support, and Swift will ensure they follow the rules correctly. For example, we can define a vehicle protocol like this, protocol vehicle. And I'll say to be a vehicle, you can have one method called estimate time, for distance, int, returning an int, and also another one called travel distance, int. That lists the required methods that for this protocol to work, but there's no code inside there. There's no bodies to those functions. We're specifying only the names, parameters, return types, and more. Now, once you have a protocol, you can make other types conform to it by implementing the required functionality. For example, we can make a new struct called car that conforms to the vehicle protocol. And inside there, I'll have estimate time for distance, and Swift completes it nicely because it knows we're conforming to the protocol. I'll do distance divided by 50, and then func travel distance. I'll do print I'm driving distance km. Now, all the methods inside the vehicle protocol must exist inside the conforming types with the same name, same parameter types, same return type, and Yani burada bir protokol oluşturduğumuzda nasıl bir yapı kurmalıyız? Bundan bahsediyoruz önce. Öncelikle örneğin işte burada bir vehicle adında bir protokol oluşturmuşuz. Ardından bu vehicle protokolünü her kullandığımız zaman ya da bu vehicle protokolünü ne denir? Inherit ettiğimiz zaman kendi buradaki struct'ımıza mesela bu yapının içerisindeki fonksiyonları ya da metotları ya da parametreleri kullanmamız gerekiyor. Protokolün anlamı buydu. Burada da mesela car adındaki struct'ta vehicle protokolünü çağırmışız. Kullanmışız daha doğrusu. Burada bizim bu iki fonksiyonu da iki metodu da kullanmamız gerekiyor. Birinden biri eksik olsa ya da bir fonksiyon bir şey dönüyor olmasa gerçi şunun bir şey dönmesine gerek yok ama örneğin buradaki estimate time'ın bir integer dönmemesi durumunda yine protokol eksikliğe uğrayacağı için Swift hata verecektir. Dolayısıyla burada mesela distance hem integer olarak alınıyor, bir integer'a bölünüyor ve sonuç olarak bir integer çıktısı vereceğini biliyoruz. more. You can, of course, add other ones. I could have it here, func open sunroof,
print it's a nice day, because the protocol specifies only the minimum functionality, not the complete functionality. Once we have a protocol in place, we can write a function that accepts any kind of vehicle, car, bike, airplane, whatever. As long as it conforms to vehicle, we know it's safe. Swift knows it implements estimate time for distance and travel distance. So I could say, let's do func commute distance int using vehicle, some kind of vehicle. Inside here, we'll say, if vehicle dot estimate time for that distance is greater than 100, I'll print too slow. Otherwise, we'll do vehicle dot travel that distance. And I can, even though it accepts any kind of vehicle, I can call it with specific types, like a bike or a car or whatever. I can say let car equals a new car, commute distance 100 using that car. See how it looks? Boom, works correctly. Protocols can also require properties. So we can require properties for how many seats vehicles have and how many passengers they have currently and so forth. Up here we could say var name will be a string, get, and var current passengers will be an int that is get and set. So this has two properties, one called name, which must be a string, and it's marked get, meaning that it might be a constant or a computed property. Current passengers must be an integer, and it's marked get set, read and write. It might be a variable or a computed property with a getter and a setter. And now all conforming types must add those two properties. I say in here, let name equals car, or var current passengers equals 1. Yani şimdi burada ne oldu? Biz protokolümüze iki tane daha parametre ekledik. Bir tanesini get olarak tanımladık. Yani sadece ne oluyor? Write oluyor sanırım. Burada da hem write hem de read olarak tanımladık. And it's marked get. Yok pardon. Name sadece read oluyor. Current passengers hem read hem write oluyor. Burada get read'i temsil ediyor. Set de write'ı temsil ediyor. Set, read and write. It might be a variable or a computed property with a getter and a setter. And now all conforming types must add those two properties. I say in here, let name equals car, or var current passengers equals 1. Now, if you want to, you can conform to multiple protocols if you need to. Just list them out, A, B, C, D, up here. And if you want to subclass another class and conform to properties, put your class name first, then comma, then protocol A, B, C, D. Extensions let us add new functionality to any kind of type, maybe ones we've made, or maybe Apple's own ones. For example, strings have a method in place to trim white space from the start and end of a string, but it's pretty wordy. So we can use an extension to make it shorter, like this. Extension on string, func trimmed, returns a new string. Inside there, we'll call self.trimming characters in, white space and new lines. Now to use it, we'll make a string like this one, var quote equals space, space, space. The truth is rarely pure and never simple, space, space, space. And let trimmed equals quote dot trimmed. Now if you want to change the value directly inside the method, rather than returning a new value, you want to mark it as mutating. For example, we could do this, mutating func trim. Don't return a string, it's in place. Inside there, we'll do self equals self.trimmed. So trim ourselves using the previous method and assign it back to ourself. And because quote here is variable, we can say quote dot trim to get it trimmed. Now extensions can also add computed properties to types. For example, we could say on strings again, I want to get the lines inside a string as an array of strings. I could say var lines is an array of strings. And use self.components separated by dot new lines. Now this method here, components separated by. Burada kısaca özet geçeyim şimdi buraya kadar. Bir extension oluşturduk. Bu extensionları nerede kullanabiliyorduk? Bütün data tiplerinde kullanabiliyorduk. Mesela işte burada bir string bir değil aslında. Burada string data tipine extension uyguluyoruz. Burada mesela öncelikle trimmed adında bir metot çağırmışız ve bu bir string dönüyor. Burada bu ne denir? Bu fonksiyonu aslında burada girdiğimiz az önceki yapıya geri dönebilirsek. Şurada. Burada girdiğimiz mesela code input'unu burada white space'leri yok ediyor. Direkt başta ve sondaki. Ardından neyi gördük? Burada mutating keyword'ünü kullanarak fonksiyon dedik. Tekrardan trim adında bir fonksiyon oluşturduk bu kez de. Burada da bu fonksiyonu çağırıyorduk aslında. Ama burada kullanım şekli biraz değişiyordu. Mesela bizim burada code.trimmed yapmak yerine Trim ourselves using the previous method and assign it back to ourselves. bir satırda The string into an array of strings. bu yapıyı kullanabiliyorduk. Code.trim diyerek buradaki code'u değiştirebiliyorduk. Şu yapı sayesinde. Ardından burada string data tipine herhangi bir değişiklik uygulamak istediğimizde, herhangi bir yeni bir extension eklemek istediğimizde burada sadece birkaç satır kaydırarak yeni şeyleri ekleyebiliyorduk buraya. Based on the boundary of our choosing. In this case is line breaks. We can now use that with a multi-line string. Let lyrics equals quote, 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 but I keep cruising, can't stop, won't stop, moving, quote, quote, quote. And then print out lyrics.lines.count, which should print out 2, because it has 2 lines right now. Protocol extensions let us add computed properties and methods to a whole protocol, so any type conforming to the protocol get access to them. For example, arrays, dictionaries, and sets all conform to a common protocol called collection, and so we can add a computed property to that, so all 3 of them will get access to it. We'll do extension on collection, var is not empty is a bool, now send back is empty is equal to false. And now you can put it to use. Let guests equals an array of Mario, Luigi, and Peach. And if guests.is not empty, print guest count is guests.count. This tiny extension exists in many, many thousands of Swift projects. It's that useful. Şimdi burada collection extension yani collection data tipindeki collection data tipine bir extension uyguladık yine. Collection data tipi neydi? İşte hem dictionary'leri hem setleri hem de buradaki array'leri kapsayan bir
data tipiydi bu. Burada is not empty'yi boolean dedik. Eğer is empty false'sa is not empty de false mu dönüyor? Bir dakika. Nasıl oluyordu burası? Guest is not empty. Ha, eğer e, boş değilse true dönüyor. Boşsa false dönüyor. Aynen. Is empty'nin tersini oluşturmuşuz aslında burada. Is empty'yi equals false diyerek. Burası eğer is empty true'ysa yani boşsa burası true equals false. False olacağı için is not empty e, false mu oluyor? Bir saniye. Kafam yine karıştı. Eğer boşsa true dönecek. E, Ve boş olduğu için burası false dönecek ve is not empty false olacak. Tamam. Eğer boş değilse false dönecek. False döndüğü için is not empty true olacak. Tamam. Evet. Tamam. Mantığı kurmak biraz kafamı karıştırdı buradaki yapı. Tamam. Eğer e, guest boş değilse bunu yazdırıyor. Evet, tamam. Approach of extending collections means we can add required methods in the protocol itself. You must add A, B, and C, but then add default implementations of those methods inside a protocol extension. And all conforming types for our protocol will get access to our default implementation, or they can override them in their own structs. Optionals represent the absence of data. For example, it's the difference between an integer holding the value of 0 and holding nothing at all. For example, in this code here, we've got a string dictionary with key strings Mario and Luigi. What would happen if I said make peach opposite equal to opposites of peach? Now this attempts to read the value belonging to the key peach, which does not exist. So peach opposite can't be a regular string. It's not there. Swift's solution is called optionals and means data that might be there or might not. In this case, peach opposite is an optional string, a string question mark. That's its type, optional string. It might be there or it might have nothing at all, a special value known as nil. Any kind of data can be optional. Optional string, optional int, optional double, optional array, optional bool, they all work, as well as enums, structs, and classes. Now Swift won't let us use optional data. Burada options'lardan bahsettik aslında. Bir önceki videoda da bundan bahsetmiştik. Burada ne yapmışız? String to string bir dictionary oluşturmuşuz. Ve ne demişiz? Tekrardan bir peach opposite adında bir parametre oluşturup opposite'deki peach değerine erişmeye çalışıyoruz. Ama burada peach adında bir değer olmadığı için burası şu anda hata verecek. Ve biz optionals yapısını kullanarak, optionals'ları kullanarak burada eğer bu değer yoksa başka bir şey yap, başka bir şey ata vesaire gibi bir yapı oluşturabiliyoruz. Correctly. It just won't, because it might be empty. That means we've got to look inside the optional, a process called unwrapping the optional. Yani burada optionals'ı kullandığımızda aslında bu değerin bir karşılığının olmaması Swift için bir sorun olmaktan çıkıyor. Look inside, see if there's a value. If there is, take it out and use the value somehow. Now Swift gives us various ways of unwrapping optionals because it's very common. But the one you see most looks like this. If let Mario opposite equals opposites of Mario, then print Mario's opposite is Mario opposite, like that. So this thing here is going to read the optional value from our dictionary. And if it has a string inside, which it does, it'll be taken out of the optional and placed into Mario opposite. And it's not optional anymore. And this constant is available inside the braces right here as a non-optional string, and we can use it with the print call. Swift has Yani burada optionals'ları yani optionals yapısını kurmak için burada iflet'i görmüştük. Ya da işte soru işareti yapısını da kullanabiliyorduk. Ama burada en yaygın olan iflet'i gösterdi. and if it has a string inside, which it does, it'll be taken out of the as a non-optional. This is very similar to iflet, but it flips things around. Whereas iflet runs a code between its braces if the optional has a value, i.e. it's not nil. Guardlet does the opposite. It runs a code between its braces if the optional does not have a value. Here's how it looks. I make a new function called print square of number and optional int. It could be a million, or 0, minus a million, or nil, nothing at all. Now we can only square numbers that have actual values, so the first thing we'll do is check there's a real number in there. We'll unwrap it using guardlet. Guard let number equals number, else print missing input, and return. If we're here, we can now use number as a non-optional integer. So I'll do print number, x number is number star number, like that. Now, if you use guard in this way to check a function's inputs are valid, then Swift requires you to exit the function if your test fails. And so if number was empty, I have to have return here. If I don't have return here, Swift will complain very loudly indeed. No, you can't do that. You must exit the current scope, which right now is a function. However, if the optional did have a value inside, like we have here, it's available after the guard finishes. That's why I can refer to number in all these. Burada fonksiyonun içerisinde guard yapısını kullanarak mesela burada integer'ı bir optional olarak girmişiz. Ve burada guard yapısını kullanarak eğer bu integer'ın bir değeri yoksa buraya düşüyor ve missing input değerini bize yazdırıyor ve return yani bu fonksiyonun içerisinden çıkıyor. Bu yapı bunu yakalamayı sağlıyor aslında. Buradaki integer'ın ya da buradaki optional e, parametrenin bir değeri olup olmadığını buradan kontrol edebiliyoruz bu şekilde. Eğer bir değeri varsa da burada normal bir şekilde fonksiyon algoritmaya devam ediyor. Places as a non-optional integer.
Here's a tip for you: guard works with any condition, including ones that don't unwrap optionals. For example, guard sumArray.isEmpty, else return. Believe it or not, Swift has a third way of unwrapping optionals called the nil coalescing operator. It'll unwrap the optional, but if it's empty, it'll let you provide a default value instead. Here's how it looks. Let TV shows equals an array of Archer, Babylon 5, and Ted Lasso. Now, if we read a random element from that using the random element method of arrays, we'll get back an optional string, because the array could have been empty. So we'll say let favorite equals TV shows dot random element. I don't want a random element. I always want a real string back. So I use a nil coalescing operator, question mark, with none, so we always get a real string back. Now, this operator is really useful in all the places where optionals appear. For example, making an integer from a string returns an optional integer, because you might have provided fish rather than 5, an invalid number. Here, we can use nil coalescing to provide a sensible default integer. For example, let input equals an empty string, not a valid number. Let number equals an int of that input, nil coalescing 0, and now print out number. And because that test will fail, this is not a valid integer, it'll be set to 0, our default value, and print out down at the bottom. Optional chaining reads optionals. Burada nil coalescing yapısını gösterdi. Yani şu yapı aslında iki tane soru işaretli olan yapı. Ne yapmışız mesela burada? TV shows demişiz. Nokta random element demişiz ve iki tane soru işareti kullanıp none demişiz. Şimdi burada ne yapıyordu bu? Mesela bu TV shows bir string olmayabilirdi. Ya da atıyorum boş stringler olabilirdi içerisinde. Ben random elementi döndürdüğümde eğer burada bir değer elde edemeyeceksem, ya belki bu tamamen bomboş bir array, o zaman bana none stringini döndürmesini istiyorum. Hiçbir şey döndürmemesinden ziyade ya da hata vermesindense, yani burada bomboş bir e, pardon, hata vermesindense burada none değerini döndürmesini istiyorum aynen. So aynı şeyi bir Number. integer Let number içinde equals an int gördük. of that input, nil coalescing 0, and now print out number. And because that test will fail, this is not a valid integer. Mesela burada input olarak boş bir string vermişiz ve eğer e, bu ne yapmışız? Ha, bir de buradaki input'u integer'a çevirmişiz string olduğu için. Ancak buradaki string değerinin bir integer karşılığı olmayacağı için e, burası yanlış çıkıyor. Yani o yüzden soru işaretinden sonraki sıfır değerini bize yazdırıyor. It'll be set to 0, our default value, and print out down at the bottom. Optional chaining reads optionals inside optionals, like this. Let names equals an array of Arya, Bran, Rob, and Sansa. Then let chosen equals names, dot random element, question mark, dot uppercased. And now print out next in line is either chosen, nil coalescing, or no one, like that. Now when that code runs, it'll pick a random name. In this case, it's print Arya, name one of my dogs. But if it went wrong, it'll print no one. But notice how it's uppercased. That is nil coalescing in action. It's right here on line 4. This question mark followed by more code. It allows to say, if the optional has a value inside, then whatever, some more code. In our case, we're saying, if random element returned a valid string, then uppercase it. When calling a function that might... Burada da şey gördük aslında. Neydi tam adı? Ha, optional chaining. Yani burada birden fazla fonksiyonu nokta kullanarak birbirine ekleyebiliyorduk. Aynı zamanda burada optionals yapısını da gördük. Mesela names dedik. Names'te random element seçtiğimizde, bu eğer varsa, yani bir random element seçebiliyorsak, bunu uppercase'e demişiz. Yani bu durumda ne oluyor? Chosen kısmında bir random eleman seçmişiz, Arya'yı. Ardından bunu uppercase'lemişiz buradaki gibi. Ve bu çıktıyı vermişiz. question mark Ancak bir çıktı bulamasaydı burada, mesela boş bir array olsaydı bu, next in line 2.no one yazdıracaktı bize. by more code. It allows to say, if the optional has a value inside, then whatever, some more code. In our case, we're saying, if random element returned a valid string, then uppercase it. When calling a function that might throw errors, we can use an optional try question mark, to convert any errors into optional nil, and any success into an optional with the value inside. Here's how it looks. First up, as usual, make a new error type. I'll have a user error that conforms to Swift error protocol. I'll then say there are two errors, bad ID and network failed. We'll then make a function that throws errors. So I'll say get user with an ID int, can throw errors, returns a string. And we'll immediately, just for testing purposes, throw user error.network failed. And now we want to call get user. We don't care what comes back. We just care, did it work or did it not work? We can do that by saying, if let user equals try question mark, get user ID 23, print user is user. And so the get user function will always throw an error. In this case, network failed. But we don't actually care what was thrown. All we care was, did we get a user back or not? If you want to know exactly which error came back, you can't use try question mark. You use do, try, and catch instead. Burada şu yapıyı gördük. Try question mark yapısını kullanarak fonksiyonun bir error verip vermediğini kontrol edebiliyorduk. Ancak hangi error'u verdiğini bilemiyorduk bu durumda. Hangi error'u verdiğini kontrol edebilmek için burada normal try yapısını kullanmamız gerekiyordu. Zaten daha önceden de görmüştük onu bu videoda da. Ancak fonksiyonun herhangi bir error verdiğini kontrol etmek için buradaki try soru işareti yapısını kullanabiliyoruz. If you want to know exactly which error came back, you can't use try question mark. You use do, try, and catch instead. We've covered the majority of Swift language fundamentals in this one very, very fast video, but we've only scratched the surface of what Swift can do.
If you want to carry on learning, there's stacks more of Swift language features to learn, but I'd recommend against it just yet, despite I'm sure there being commenters lining up below to ask why I didn't mention their favorite Swift language feature. And I'm saying to stop for a reason. You know enough now to go and build real apps, good apps, with Swift and SwiftUI. Learn and practice what you have right now. And then if you want to, come back and learn some more and more and more and more. But first, put into practice what you have. And if you want, you can follow my free 100 Days of SwiftUI course. It's all on YouTube or on my site with tests and more. It walks you through building fantastic iOS apps from scratch with the skills covered in this video. If you like this video, please press like. Or subscribe to the channel, even better. And yes, if you want to tell me why did I miss off enum, associated values, whatever, go ahead and mention in the comments below and I'll try and read them. Take care, folks. Well done for making it through this very long, very fast, and quite hard video in places. Your reward is a chance to see my dog, Aria. This is one of the 2 Sammy heads I have. She can have some treats, because she's been a very good girl and let me record this full hour of Swift stuff without interruption. Here you go, one for you. She loves to come in while I'm recording and woo or bark or just... Evet. Bu videoyu da bitirdik. Bundan sonra biraz daha eğlenceli kısma geçiyoruz diye düşünüyorum. Artık direkt projeleri yapmaya başlayacağız. Eee, Burada projeler kısmında şöyle bir şey düşünüyorum. Hepsini videoya kaydetmek yerine projeleri tamamen bitirip mesela işte burada kendim Day 18'e kadar bitirip Day 18'e kadar bitirip buradaki proje biri direkt aslında sunum yapıyor gibi neler yaptığımı, e, neleri kullanarak o şeyleri yaptığımı vesaire anlatıp hani burada 3 saatlik 3 günlük bir video çıkartmak yerine yani 30 dakikalık 3 günü özetleyen bir video çıkartmayı düşünüyorum. Çünkü biraz daha beni hızlandıracağını düşünüyorum açıkçası bunun. Ve videoların da biraz daha özet tarzında olacağını düşünüyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu şekilde. Bugün de Day 15'i bitirdik, değil mi? Aynen. Bu Swift Review kısmını bitirdik tamamen. İyi oldu. Buradaki 14 günlük süreci aslında bir gözden geçirdik, özetledik, tekrar ettik. Şimdi de projelere başlayabiliriz diye düşünüyorum. E, Zaten bu ilk 4 gün izlediğimiz şu kursta az çok nasıl bir proje yapıldığını görmüştük. Şimdi biraz daha detaylı olacağını düşünüyorum ve bu kadar data kısmında, backend kısmında mı denir? Backend kısmında bu kadar gördükten sonra e, daha kolay bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Evet, bugünlük de bu kadardı. Ne yaptığımızı özetlememe gerek yok zaten. E, Özet halinde bir video izledik yani 1 saatlik. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Hoşça kalın.